Şu an ekranda gördüğünüz çizgiye çok dikkatli bakın. Boyunu, duruşunu aklınıza kazıyın. Şimdi size çok basit, belki de ilkokul seviyesinde bir soru soracağım. Sağdaki A, B ve C çizgilerinden hangisi soldaki referans çizgisiyle aynı boyda? Muhtemelen şu an ekran başında içinizden dalga mı geçiyorsun? Tabii ki B çizgisi diyorsunuz. Hatta bu videonun bir zeka testi olup olmadığını sorgulamaya başladınız. Haklısınız. Kendi gözlerinizle görüyorsunuz. B çizgisi hedef çizgiyle birebir aynı. Siz kendi algılarına güvenen, mantıklı, rasyonel ve bağımsız düşünebilen bir bireysiniz, değil mi? Peki ya size yanınızda oturan 7 kişi olsa ve bunların büyük bir özgüvenle, seslerini yükselterek ve hatta size küçümseyerek bakarak cevap kesinlikle C dediğini söylesem, patronunuz, çok güvendiğiniz bir kanaat önderi, kayınpederiniz, mahallenizin muhtarı veya sosyal medyada takip ettiğiniz o kalabalık grup, hepsi birazdan kısacık çizgiye uzun diyor. Ne yapardınız? Siz kör müsünüz? Cevap B diyerek o kalabalığı karşınıza mı alırdınız? Yoksa herhalde benim gözlerimde bir bozukluk var diyerek sırf dışlanmamak ve o grubun bir parçası kalmaya devam etmek için bildiğiniz doğrudan vazgeçip haklısınız cevap C mi derdiniz? Kendinize çok güvenmeyin. Bilim büyük ihtimalle kendi gözlerinizi inkar edip o yalanı söyleyeceğinizi kanıtlıyor. En azından insanların %75'inde. İnsan iradesinin ne kadar kırılgan olduğunu anlatan bu ürkütücü senaryo aslında psikoloji tarihinin en sarsıcı deneylerinden birinin tam merkezinde yer alıyor. Yıl 1951. Polonya asıllı Amerikalı sosyal psikolog Solomon Asch, insanların grup baskısı altında kendi algılarından şüphe edip etmeyeceklerini ölçmek için dahiyane bir düzenek kurdu. Deneyin kurgusu o kadar basitti ki kusursuzluğu da buradan geliyordu. Asch, 123 erkek üniversite öğrencisini görsel algı testi adını verdiği bir çalışma için laboratuvara davet etti. Ancak ortada büyük bir yalan vardı. Odaya alınan her 8 kişilik grupta aslında sadece tek bir kişi gerçek denekti. Diğer 7 kişi Asch'in önceden anlaştığı, ne cevap verecekleri saniyesi saniyesine planlanmış yetenekli oyunculardı. Deney başladı. Asch, az önce size gösterdiğim o basit çizgi kartlarını çıkardı. İlk birkaç turda her şey normaldi. Tüm oyuncular doğru cevabı verdi. Sırası en sona bırakılan gerçek denekte doğru cevabı onayladı. Odada harika bir uyum vardı. Ancak kritik turlar başladığında işin rengi değişti. Oyuncular bariz bir şekilde yanlış olan çizgiye hep birazdan doğru demeye başladılar. Sıra tekrar bizim deneye geldiğinde odadaki atmosfer buz gibiydi. Denek terlemeye, gözlerini kısmaya, diğerlerine şaşkınlıkla bakmaya başladı. Kendi gözleri B diyordu ama odadaki diğer 7 otoriter ses C diyordu. Peki sonuç ne oldu dersiniz? Asch'in laboratuvarında sizin video başında imkansız diye düşündüğünüz durum yaşandı. Kritik turların ortalamasına bakıldığında deneklerin %32'si tamamen yanlış olduğunu bildikleri halde çoğunluğun cevabına boyun eğdi. Daha da korkuncu, deneklerin %75'i yani her 4 kişiden 3'ü deney boyunca en az bir kere grup baskısına dayanamayıp yalan söyledi. Kontrol grubunda yani insanlar odaya tek başına alındığında hata oranı %1'in bile altındaydı. Yani ortada bir görme bozukluğu yoktu. Ortada zihnin sosyal bir enfeksiyonla ele geçirilmesi vardı. Peki neden? Neden zeki, eğitimli insanlar tabiri caizse beyaz bir duvara siyah demeyi kabul ettiler? Asch deneyden sonra onlara bu soruyu sorduğunda iki farklı psikolojik yıkımla karşılaştı. Birinci grup normatif sosyal etki kurbanlarıydı. Yani cevabın yanlış olduğunu adları gibi biliyorlardı ama gruptan dışlanmamak, oyun bozan olmamak, saf durumuna düşmemek ve alay edilmemek için bilerek ve isteyerek yalan söylediler. İkinci grup ise çok daha trajik bir durumdaydı. Bilgisel sosyal etki dediğimiz durumu yaşadılar. Yani 7 kişi yanılıyor olamaz. Demek ki benim gözlerim bozuk, gerçeği onlar görüyor diyerek kendi gerçeklerinden şüphe ettiler. İşte Asch deneyi bize şunu kanıtladı. İnsanlar sadece doğruyu arayan rasyonel makineler değildir. Bizler sürünün içinde kalmak için kendi gerçeğini feda etmeye dünden razı olan aidiyet bağımlısı sosyal varlıklarız. Ve bu deney sadece 1950'lerin Amerika'sında kalmadı. Bugün, şu an bu videoyu izlediğiniz odanın tam dışında sizin hayatınızda her gün yeniden yaşanıyor. Nasıl mı? Amerika'daki o laboratuvardan çıkıp kendi coğrafyamıza, Türkiye'nin sosyolojik gerçekliğine gelelim. Asch'in deneyindeki o 7 yabancı aktörün yarattığı normatif sosyal etkinin bizim kültürümüzde çok daha güçlü, çok daha acımasız ve görünmez bir karşılığı var. El alem. El alem ne der? Türkiye'de bireysel özgürlüklerin, kişisel hayallerin
adaletin ve mantıklı kararların saf dışı edildiği o meşhur mahkeme. Batı toplumlarında insanlar kendi hedeflerine odaklanırken bizim gibi toplumlarda kimliğimiz biz duygusu üzerinden aile, akraba ve mahalle onayından geçer. Düşünün, üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz. İçinizden bir ses yeteneğinizin sanata, edebiyata veya farklı bir alana yatkın olduğunu söylüyor. Bu sizin kendi gözlerinizle gördüğünüz doğru çizginiz. Ama bayram yemeğinde amcalarınız, teyzeleriniz, komşularınız hep birazdan tıp oku, mühendis ol, memur ol, sigortalı bir işe gir diyor. Onlar eş deneyindeki o 7 ayarlanmış aktör. Siz o masada sırf el alemin beklentilerine uymak, kınanmamak ve o gruptan dışlanmamak için hayatınızın geri kalanını mutsuz geçireceğiniz bir mesleği seçiyorsunuz. Ya da evlilik. Mantığınız ve kalbiniz sizin evlilik insanı olmadığınızı ya da evlenme hazırlığı yaptığınız o kişiyle evlenmenin yanlış olduğunu bas bas bağırıyor. Ama el alem ne der korkusuyla o nikah masasına oturuyorsunuz. Türkiye'de el alem baskısı aşk deneyinin laboratuvar ortamından çıkıp bütün bir ömre yayılan en yıkıcı halidir. Laboratuvardaki denekler sadece bir saatliğine yalan söyleyip evlerine döndüler. Biz ise el alem yüzünden bütün bir hayatı istemediğimiz kişilikler olarak yaşıyoruz. Bu oyun baskısının sadece aile ve mahalle arasında kaldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Şimdi sabah 9, akşam 6 mesai yaptığınız o şık plazalara, toplantı odalarına gidelim. Sosyal psikolog Irving Janis, eşin bulgularını alıp iş hayatına ve devlet yönetimine uyarladığında ortaya grup düşüncesi teorisini attı. Janis'e göre özellikle kapalı ve hiyerarşik gruplarda insanlar o kadar çok uyum ve ahenk ararlar ki alternatif fikirleri, eleştirel düşünceyi ve riskleri tamamen göz ardı ederler. Türkiye, Geert Hofstede'nin endeksinde güç mesafesi oldukça yüksek olan bir ülkedir. Yani otoriteye itiraz etmek, patrona yanlış yapıyorsunuz demek kültürel olarak bir saygısızlık kabul edilir. Profesör Doktor Orhan Elmacı, Türkiye'deki bu sosyolojik yapıyı çok çarpıcı bir kavramla biat kültürüyle açıklar. Biat kültüründe analitik düşünme yeteneği yok olur. Karar ne kadar saçma olursa olsun, gücü elinde tutan kişinin önünde eğilmek ve onaylamak esastır. Profesör Elmacı'nın tabiriyle bu durum, toplumu ve kurumları afazileşmiş yani anlamlandırma yeteneğini kaybetmiş bir şuursuzluk haline sürükler. Sosyal medyada sık gördüğümüz şirketlerde bu olmamış diyen eleman eksikliği tam da bu yüzden kaynaklanır. Diyelim ki bir pazarlama toplantısındasınız. Şirketin CEO'su açıkça şirketi batıracak, verilerle desteklenmeyen korkunç bir strateji sunuyor. Masadaki 10 kişi de bunun bir felaket olacağını adından emin olduğu gibi biliyor. Fakat tam o an Janis'in zihin bekçileri dediği Osmanlı'daki dal kavukların modern versiyonu olan bir müdür lafa girip "Efendim, bugüne kadar duyduğum en vizyoner fikir, harikasınız" diyor. İşte aşk deneyi o an o toplantı masasında tekrar başlar. Diğer 8 kişi terfi alamamak, işinden olmak veya çıkıntı damgası yememek için sırayla patronu onaylar. Siz o masadaki son kişisiniz. Bütün şirket uçuruma doğru gidiyor. Ama siz otosansür uygular, susar ve harika fikir patron dersiniz. Ortaya çıkan bu oy birliği yanılsaması tarihteki devasa şirket iflaslarının, askeri felaketlerin ve batan projelerin bir numaralı nedenidir. Çünkü eğitim sistemimizin başından itibaren sorgulayan bireyler değil, uslu çocuklar yetiştirerek itaati erdem sayan bir sistem inşa ediyoruz. Peki ya el alem sadece mahalledeki komşumuz veya ofisteki patronumuz değil de cebimizdeki o küçük siyah dikdörtgen ekranın içindeyse? Alman siyaset bilimci Elisabeth Noel Neumann kitlelerin nasıl susturulduğunu açıklamak için sessizlik sarmalı teorisini geliştirdi. Teoriye göre insanlar çevrelerindeki fikir iklimini sürekli tarayan yarı istatistiksel bir radarla doğarlar. Eğer kendi görüşümüzün çoğunlukta olduğunu veya yükselişte olduğunu hissedersek aslanlar gibi kükreyerek fikrimizi söyleriz. Ama kendi görüşümüzün azınlıkta kaldığını, kınandığını hissedersek dışlanma korkusuyla susar ve geri çekiliriz. Bugün sosyal medya bu sessizlik sarmalının en vahşi arenasıdır. Bir olay olur, X'te organize olmuş, algoritmaları manipüle eden radikal ve öfkeli bir azınlık aniden birini linç etmeye başlar. Üsküdar Üniversitesi'nden psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın o çarpıcı tespitiyle kötülük küreselleşti ve sosyal medya nedeniyle sıradanlaştı. Sosyal medyadaki hata yapma özgürlüğü anında
anında bir itibar ve karakter suikastine, bir linç kültürüne dönüşüyor. O an elinizde telefonla o linci izliyorsunuzdur. Olayın iç yüzünü bilirsiniz. Mantığınız size lincin haksız ve orantısız olduğunu söyler. Tam arkadaşlar yapmayın, işin aslı öyle değil diye bir tweet atacakken parmaklarınız klavyenin üzerinde dona kalır. Neden? Çünkü Aş deneyindeki o odadasınızdır. Sadece odada 7 kişi değil, on binlerce öfkeli avatar vardır. Şimdi bunu yazarsam bana da saldırırlar, takipçi kaybederim, itibarım zedelenir diye düşünürsünüz. Silme tuşuna basar, yazdığınızı siler ve o sahte çoğunluğa boyun eğersiniz. Belki şu an bile aşağıya kendi fikrinizi yazmak istiyor ama ya linç yersem, ya herkes bana karşı çıkarsa diye çekinip vazgeçiyorsunuz. İşte herkesin kendi içinde yaşadığı bu sadece ben böyle düşünüyorum hissi, çoğulcu cehalet dediğimiz akıl almaz bir yanılsama yaratır. Linç edilen kişiye haksızlık yapıldığını düşünen binlerce sağduyulu insan vardır. Aslında çoğunlukturlar. Fakat herkes sadece ben böyle düşünüyorum, herkes onlara hak veriyor zanneder. Sağduyulu çoğunluk sustukça radikal azınlığın sesi daha çok çıkar. Onların sesi çok çıktıkça sağduyulu kitle daha da derine siner. Çoğulcu cehalet ve sessizlik sarmalı birleşir. Yalan toplumun yeni gerçeği haline gelir. Kral çıplaktır ama kimsenin bunu söyleyecek cesareti kalmamıştır. Buraya kadar anlattığım her şey insan iradesinin ne kadar zayıf, ne kadar manipülasyona açık olduğunu gösteriyor. Karamsarlığa kapılmakta haklısınız ama videonun başında bahsettiğim Solomon Ash'in deneyinde umut verici, muazzam bir detay daha var. Ash, deneyin bazı varyasyonlarında kuralları hafifçe değiştirdi. O 7 kişilik aktör grubunun içine sadece tek bir tane doğruyu söyleyen müttefik yerleştirdi. Bütün grup bariz yanlışı seçerken bu bir kişi çıkıp "Hayır, ben sizinle aynı fikirde değilim. Doğru cevap B" dedi. Peki o tek bir aykırı sesin varlığı ne işe yaradı biliyor musunuz? Gerçek deneyin yalan söyleme, gruba boyun eğme oranı bir anda %32'den %5'e çakıldı. Çoğunluğun yanlış tercihlerini, el alem baskısını, biat kültürünü ve sosyal medyadaki o korkunç sessizlik sarmalını yıkmak için büyük ordulara, devasa kalabalıklara ihtiyacınız yok. İhtiyacınız olan tek şey bu düzene karşı çıkan, sizinle aynı fikirde olan tek bir sestir. Çünkü bir kişi o toplantıda "Patron, bu strateji şirketi batırır" dediğinde, bir kişi o bayram sofrasında "Ben bu bölümü okumayacağım, kendi hayatımı yaşayacağım" dediğinde, bir kişi sosyal medyadaki o öfkeli lince karşı çıkıp "Bir dakika, bu yaptığınız haksızlık" dediğinde odadaki büyü bozulur. Çoğulcu cehaletin perdesi yırtılır. Sessizce bekleyen, kendi aklından şüphe eden o diğer insanlara cesaret bulaşır. Siz doğruyu söylediğiniz an o masadaki diğer 5 kişinin de hayatını kurtarmış olursunuz. Siz bu hayatı kendi gözlerinizle görmek için mi yaşıyorsunuz, yoksa el alemin gözlüğüyle dünyayı izlemek için mi? Bir sonraki odaya girdiğinizde, toplantıya oturduğunuzda veya telefonunuzu elinize aldığınızda şunu hatırlayın: uyum sağlamak hayatta kalmanın en kolay yoludur. Ama tarihi uyum sağlayanlar değil, yanlış çizgiye uzun demeyi reddedenler yazar. Sosyal medyada sizi sinirlendiren bir içerik gördüğünüzde ya da kendinizi aykırı hissettiğinizde bu videoyu tekrar açıp izleyin ve bir önceki izleyişinizden sonra ne kadar değiştiğinizi görün diye videonun sonunda size bunu kanıtlayacak bir yöntem deneyeceğiz. Aş deneyindeki odadasınız. Karşınızdaki ekranın sağ tarafı YouTube'un sizin seveceğinizi düşündüğü içerik. Sol tarafı ise bu videoyu izleyenlerin seveceğini düşündüğüm içerik. Tekrar izlediğiniz bir sonraki seferde tercihiniz değişir mi dersiniz? Ses çıkarmayı başardık. Sıra geleceğimizi öğrenmekte.